Orada Suudi Arabistan'a gitmek isteyenler çeşitli vize çeşitli yöntemleriyle oraya gidebiliyorlar. Kimisi işçi vizesi, işte kimisi turist vizesi, kimisi hac vizesi. Bu hafta takip etsin kardeşlerimiz, Cuma hutbesi Suudi Arabistan'ın bütün şehirlerinde, bütün camilerinde okunacak Cuma hutbesi şu olacaktır. Hani bu bilgiyi önceden aldığımız için sizlerle de paylaşmış olayım. Hac vizesi olmaksızın hac yapmaya biz onay vermiyoruz, caiz olmadığını söylüyoruz diye konu bununla alakalı olacak. Cuma hutbesinin konusu. Hac vizesi şartını getiriyorlar. Dolayısıyla burada biz kardeşlerimize özellikle şunu söylüyoruz. Biz bir ibadeti yalan söyleyerek yapmamalıyız. Eğer ilgili devlet, ben hac yapanlara hac vizesi vereceğim, hac vizesi olmayanların hac yapmasına onay ve izin vermiyorum diyorsa, o zaman bu kardeşlerimizin başka vize çeşitleriyle, işçi olmadığı halde işçi vizesiyle, işte turist vizesiyle hac yapmalarının doğru olmadığını da söylüyoruz biz. Çünkü en başta bir yalan beyan var. Orada karşı tarafı hem aldatma var, hem de kendimiz isterseniz yalan söylüyoruz, hem de mağduriyetlerle karşılaşabilirler. Bunun en baştan kendilerine bu bilgiyi vermek istiyorum. Bugün turist vizesiyle oraya girebilir. Elbette bunun da bir engeli yok. Ama onunla Arafat'a çıkması mümkün olmayabilir. Yoldaki kontrollerle Arafat'ta çıkarken hem çok ciddi para cezaları var. Bu para cezalarına takılabilirler. Hem de hacı olmadan geri dönebilirler. Yetmiyor. Burada daha vahim bir şey. Bu kardeşlerimiz niyet ettim Allah rızası için hac yapmaya diye ihrama girecekler. Hac için yola çıkacaklar. Ama Suudi Arabistan kontrollerde turist vizesi olduğunu görünce bunu geri çevirecek. Ve üzerine belki de hac farz olmadığı halde artık o hac ihramına girdiği için bu kardeşimiz hacla mükellef olacak. Çünkü o sene hac yapamayacak belli. Arafat'tan gitmelerine müsaade etmeyecek. Arafat'ı yapamıyorsa birisi de hacı olamayacak demektir. Hem para cezası var, hem kurban cezası var. Çünkü ihramdan çıkmanız gerekiyor. Arafat'a gidemiyorsunuz, haccınızı tamamlayamayacaksınız. Ama ihramdan da çıkmanız gerekiyor. Velhasıl yani işin bu boyutları olduğu için hac vizesi olmayan kardeşlerimizin hacca teşebbüs etmemelerini sizler vesilesiyle, Dost TV vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gelelim işin seferilik boyutuna. Şimdi ister Mekke'ye, Medine'ye gidelim, isterse dünyanın herhangi bir yerine gidelim. Seferilikle alakalı kural çok nettir. Biz gittiğimiz yerde, Hanefi mezhebi için söylüyorum bunu, gittiğimiz yerde 15 gün ve daha fazla kalacaksak seferi olmayız. Gittiğimiz yerde 15 günün altında 14 gün şu kadar saat bile kalsak, örneğin 14 gün 23 saat kaldık. Hala biz seferiyiz olduğumuz yerde. Dolayısıyla kardeşlerimiz Mekke'ye gitti, örneğin orada 14 gün kaldılar. Seferidirler, namazlarını tam kılacaklar. Medine'ye gittiler. Medine'de bir örneğin 5 gün kaldılar. İki şeyi toplamayacaklar. Hocam Mekke'de 14 kaldık, Medine'de 5 gün kaldık. 19 gün o zaman seferi değil miyiz demeyecekler. Mekke ayrı bir şehirdir, Medine ayrı bir şehirdir. Dolayısıyla Medine'de kaldıklarında da zaten seferidirler. Çünkü Medine'de hiçbir zaman biz 15 gün ve daha fazla kalmayız. Özellikle hacılarımız, umrecilerimiz bu şekildedir. Mekke'de de orada Arafat'a gideceklerle gitmeyecekler arasında bir detay vardır. Belki zihinler karışacak ama işin teknik kısmını bilen kardeşlerimiz için en azından hatırlatmış olayım. Bir kimse Mekke'ye gittiğinde Arafat'tan önce mukim ise Arafat'ta da mukim olur. Arafat'ta seferlik bahsi var çünkü çok karmaşık bir şeydir. Mekke'de mukim olan, yani seferi olmayan bir kimse, Mekke'de kim seferidir? Arafat'a kadar bir bakacağız. Bir kimse Arafat'a kadar Mekke'de ne kadar kalacak? Eğer 15 gün ve daha fazla kalacaksa Mekke'de mukimdir, namazlarını tam kılar. Bu kimse Arafat'a gittiğinde de namazlarını tam kılar. Arafat'ta da mukimdir. Arafat'tan dönüştü de namazlarını yine tam kılar. Yani Mekke'den önce, Arafat'tan önce mukim olan bütün Arafat'ta da Arafat'tan sonra da mukimdir. Arafat'tan önce Mekke'de az kalan, örneğin 10 gün kalan seferidir. Arafat'a vardığında da seferidir. Arafat'tan dönüşte Mekke'de ne kadar kalacak ona göre bakarak amel eder. Eğer Arafat'tan döndüğünde Mekke'de 15 gün ve daha fazla kalacaksa mukim, 15 günden az kalacaksa seferidir. Dediğim gibi işin biraz teknik kısmına girmiş oldum belki. Soru hac ve seferilik bahsi olunca Arafat'taki seferilik bahsini izah etmeden geçme ihtiyacı, yani geçmemeyi uygun gördüm. Konu bununla alakalı. Kurban, bir de kurban sorusu vardı kardeşimizin. Hacda bulunan kimseler hac vazifelerini yaptıklarında zaten orada kendileri adına kurban kesiliyor.
Dolayısıyla o kimselerin burada tekrar kurban kesmelerine gerek yok. Ama hocam ben burada da kurban kesmek istiyorum. Gitmeden işte oğluma kurbanımı emanet ettim veya kurban parasını verdim. O benim adıma kestirecek veya bir hisseye girdik benim adıma kurban kesilecek. Kestirilebilir mi? Elbette. Bunun önünde bir engel yok. Ama dinen bir zorunluluk yok. Yani orada hac vazifesini bir şekilde yapan kimselerin Türkiye'de kurban kesme yükümlülüğü, mükellefiyeti yoktur. Ama keserlerse de ilave kestikleri bu kurbanda kabul ve makbul olacaktır inşallah.